Değerli dostlar, herkese selamlar. Bugün şu konuyu bir daha herkese yönelik anlatayım ve bir daha sorulmasını rica ediyorum. Arkadaşlar, bazı bağlamaların üst kısımlarında oymalarda biz yapmıyoruz. Kapak olmuyor. Bazı modellerde de kapak oluyor. Çoğunlukla da biz üstte kapak yapıyoruz. Neden oluyor diye arkadaşlarımız çok sık soruluyor. Aslında bunu düz bir matematik birazcık düşünsek anlarız. Çalan kişiye ses biraz daha fazla geliyor. Biz oymalarda gelenekte hiç olmadığı için biraz da oymaları geleneğe uygun yapmak istediğimiz için üzerine equalizer takmıyoruz. Üstüne ekstradan yani kendi ağacından, orijinal ağacından olsa bile kapak yapmayı tercih etmiyoruz arkadaşlar. Şu an polyesterle cilalı olduğu için bağlamalara dokunamıyorum. Onları da size göstermek isterdim. Yaprak bağlamalarda da bazı modellere üstten kapak yapmıyoruz. Ama çoğunluğuna siz üstten kapak istediğiniz için yapıyoruz. Bu bağlamaları biz kendimize üretmiyoruz arkadaşlar. Size üretiyoruz ya. Üstte kapaksız yaptığımız modellere bile bazı arkadaşlarımız abi üstte kapak açıp bize gönderebilir misin dedikleri zaman ben yapmıyorum kardeşim demiyoruz. Ama oymalarda diyoruz. Diyor ki ben üstte kapak yapıp göndermem. Üstüne equalizer da takmam. Gönlüm de el vermez çünkü pırıl pırıl tekneler, bilmiyorum uzaktan görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani biz bu oyma tekneleri bulurken, seçerken çok dikkatli davranıyoruz. Pırıl pırıl tertemiz ve ömür boyu da o kalitesini koruyan tekneler olduğu için bence üstüne equalizer, kapak mapak açtırmayın. Oymalarda bunu yapmayın arkadaşlar. Ha, yaprak tekneleri biraz daha rahat bulduğumuz için öyle bir talebiniz varsa üstten kapaklı da talep eden dostumuz var. Hatta bir bağlaması üstten kapaklı, diğer bağlaması üstten kapaksız. Bu bağlamanın sesini arttırmayla alakalı değildir arkadaşlar. Bunu yıllardır anlatamadık. Bağlamadan çok yüksek sesler elde etmek kolay bir şey. Kapağı biraz incelttiğin zaman ses yükseliyor. Bunu bir türlü anlatamıyoruz insanlara. Bunun bağlamanın kalitesiyle alakası yok arkadaşlar. Yani arabanızda sunroof var diye arabanızın değeri mi düşüyor? Arabanızın da üstünde sunroof var diye müthiş bir değer mi kazanıyor? Bu onunla alakalı bir şey değil ya. Bu kişisel tercihtir yani. Kimisi der ki ben hayatımda ne sunroof isterim ne bir şey isterim. Cam tavan da istemem. Ben dümdüz tavan isterim arabamda der. Kimisi de özellikle sunroof ister. Kimisi ben sunroof değil ben üstü komple cam. Ya bu istekle alakalı bir şey. Kimileri takı takar, saat takar. Benim bazı arkadaşlarım kolye bile takamıyorlar. Geçen Yücel abiyle biraz sohbet ettik. Askerde çok dayak yemiş. O künyeyi takamadığı için. Komutanım ne olur yapmayın. Ben spor bile yapamam. Ya bu kişisel tercihtir. Ama dikkat ettiyseniz ben de takı takmayı seviyorum arkadaşlar. Hatta yüzük takıyorum da şu an polyester yaptığım için çıkarttım. Bu da seçimle, tercihle alakalı bir şey. Birbirinize hakaret etmeyin arkadaşlar. Bizlere hakaret etmeyin. Dolandırıcılığımız kalmadı, üçkağıtçılığımız kalmadı. Yahu üstte kapağı sen istiyorsun takıyoruz. İstemiyorsun takmıyoruz. Yaprakta kurt ağzı istiyorsun. Yaprak teknede de yapıyoruz. Oymada zaten yapıyoruz. Diyorsun ki yok gerek yok ya sağlam olsun bana yeter dediğiniz zaman kavale geçme yapıyoruz. Yeter ki işinizi iyi yapın. Hepsi iyidir. Yani doğru bir tanedir arkadaşlar. 500 tane doğru olmaz ki. Sen üstte kapaklı bir bağlama istemiyorum ama volümü de yüksek olsun. Örnek veriyorum basları da yüksek olsun bir bağlama istiyorsan biz onu yaparız sana. 2 ay içerisinde de teslim ederiz. Ama üstten kapaklı olsun, bu az önce bahsettiğim özellikler yine olsun dersen öyle de yapıyoruz. Yani sen neyi istiyorsan biz onu yapıyoruz dostum. Anladın mı? O yüzden bu konuyu ne olur artık son defa anlatmış olayım. Çünkü teker teker binlerce defa yanıtladım. Sadece bu konuyu. Ya onun dışında en güzel ağaç hangisi hala bitmiyor. Anlat bitmiyor. Video çekiyoruz bitmiyor. Bunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Yani videoları beğenin arkadaşlar. En azından geniş kitlelere yayılsın. İnsanlar doğru bir bilgi edinmiş olsun. Çünkü sağda solda yani tuhaf açıklamalar da oluyor. Onları da siz bana gönderiyorsunuz. Abi böyle bir video paylaşmış birisi diye. İşte üstten kapak açan adamı dolandırıcı ilan ediyor. Ya kardeşim bugün Türkiye'nin en iyi ustaları üstten kapaklı bağlama yapıyor. Hadi bizi geç ya. Hadi bizi hakaret ettin diyelim. Ya yazık günah değil mi? Bir sürü üstad bağlama yapım virtüözü diyeceğim insanlar var. Bunları da hakaret ediyorsunuz. Ayıptır yani. Ki o insanların da üstten kapaksız bağlamaları var. Yani bu stil, tarz, istek onunla alakalı bir şey. Yine aynı şeyi anlatacağım arkadaşlar. Herhangi bir iyi bir firmaya, güvenilir bir firmaya gittiğiniz zaman denemesi bedava arkadaşlar. Bizim mağazamıza da gelebilirsiniz. Bakın Unkapanı'nda karşıda bizim komşularımız değerli imalatçılar da var. Değerli alım satım yapan arkadaşlarımız da var. Tık 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 selamun aleyküm. Abi ben sadece bağlamalarına bakmaya geldim deyip içeri bir girin.
Üstte kapaklı da göreceksiniz, üstten kapaksız bağlamalar da göreceksiniz. Yani üstten kapaksız olduğu zaman o adam rezildir, kepazedir. Öyle değil o iş yani. Bilmiyorum kim anlattı, bu nereden yayıldı onu da bilmiyorum. Bizim mağazamıza da gelebilirsiniz. Gezin bakın, üstten kapaksız bağlamalar sıfır sese sahip diye bir şey yok. Öyle bir algı oluştu. Yok öyle bir şey arkadaşlar. O zaman bizim hiç oyma satmamamız lazım. Çünkü üstte kapak yok ya. Hani o mantığa göre, onları söyleyenler için söylüyorum. Üstten kapak olduğu zaman tabii daha yüksek ses çıkıyor. Bu laf şuna geliyor. Üste kapağı olmayan bağlamadan 5 para etmez ses gelir anlamına geliyor. Yani bir cümle kullanırken o cümle başka bir anlamada geliyor ya her zaman. Yani seni seviyorum demek seni sevmiyor değilim anlamına da geliyor aynı zamanda. Bu da onun gibi bir şey yani. Üstten kapaklı bağlamalar yapıyorlar çünkü üstten kapaksız da ses çıkmıyor. Oymaların hepsi en üst seri. Bizim en üst seri bağlamalarımız, en kaliteli bağlamalarımız ve çalanın ve ben de dahil olmak üzere ağzımızın suyunun aktığı bağlamalar oyma bağlamalarımız. Ve oyma bağlamalarınızın hiçbirinde üstte kapak yok. Yaprak bağlamalarımız var aşağıda. Kurt ağzı olanlar da var, üstte kapaksız olanlar da var. Aynı zamanda biz üstte kapaksız olan modelleri sola da çevirebiliyoruz arkadaşlar. Diyeceksin, böyle olmaz. Şimdi onu da kim öğretti bilmiyorum. Diyorum ya, yanlış üstüne. Ben bunları düzeltmekten vallahi bakın işimi yapamıyorum burada. Yıllardır da anlattığım halde. Eğer sen kapağı bambaşka damar yapılarıyla yaparsan dediğine biraz katılabilirim. Çünkü bağlama simetrik değil. O tarafa çevirdiğin zaman belki biraz tizi artar. Belki çünkü bamanın yerini değiştiriyorsun ya. Bu mantık olabilir, hani olabilir diyeyim. Sen o farkı, öyle olsa bile o farkı da anlamazsın da. Bir de simetrik kapak kullandığımızı düşün. Yani damar yönleri birbirinin aynı. Aşağı yukarı aynı damar yönleri. Sen onu ha bu tarafa çevirip bamını değiştirmişsin, ha bu tarafa çevirmişsin, o da değişmiyor, fark etmiyor arkadaşlar. Kaldı ki zaten hepi topu solak bağlamayla, tabi bunun düzgün yapılması lazım. Öyle yalap şap yapılacak anlamına da gelmiyor. Sakın yanlış anlamayın arkadaşlar sözlerimi. Ben dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Bir bağlamayı, sağlak bir bağlamayı sola çevirdiğiniz zaman zaten üstteki 3 tane burgunun yerini değiştiriyorsunuz. Zaten 4 tane olduğu yerde kalıyor. Sonuçta ortada da burgu oluyor ya. O 3 burguyu arka tarafa koyuyorsunuz. Orada ne yapıyoruz? Biz biraz daha kalın bir burgu takıyoruz ki akordunumuz bozulmasın diyorsunuz ya. Ya akordu bozulmaz da yine de onun da önlemini alalım diye. Yani Allah aşkına bütün gün biz bunların içindeyiz. Yani sizin düşündüğünüzü bizim düşünmüyor olabilmemiz mümkün mü arkadaşlar? Yani küçümsemek için söylemiyorum, yanlış anlamayın da. Sen evde oturuyorsun salonda böyle. Yahu bağlamaların sapların atmaması için şöyle bir şey düşünüyorum. Ya abi biz onu düşünmemiş olabilir miyiz mesela? Biz her gün sabah 9, akşam 6 buradayız arkadaşlar. Kaç saat yapıyor? 9 saat yapıyor. Her gün 9 saat. Cumartesi biraz 3-5 saat geliyorum. Gerçi ben yine sabah 7'de geldim buraya. Ki bir de 7'de geliyorum ha. Yani 9'da açıyoruz ama 7'de buradayız. Ya her gün ben 9 saat düşünmüyorum da. Ya da Cevat Usta düşünmüyor da. Ya da bu sektördeki diğer üstadlarımız, ustalarımız düşünmüyor da. Güzel dostum, sen bir tane bağlaman var. İşte bak olmuyor, bu bize bir sefer hakaret oluyor. Ya biz bunları düşünmez olur muyuz arkadaşlar? Yani ben 30. yılıma girdim. Bakın 2025'te tam 30 yıldır bağlama çalıyorum. Ve aynı zamanda 30 yıldır ben çünkü hocalarımın bana Allah razı olsun en büyük avantajları bu oldu. Bunu da sık sık söylüyorum. Diğer hocalar da böyle yapsınlar diye. Bağlama dersi öğretirken benim hocam Sedat Tamay, özellikle ismini de anayım burada üstadımın. Oğlum git şu gruba sen çalıştıracaksın. Bana ne çalıştırmayacağım. Hayır sen gidip çalıştıracaksın diye bana zorla bağlama dersi verdirtiyordu. Ben onun faydalarını hani diyorsun abi ne güzel anlatıyorsun. Allah razı olsun Sedat Tamay üstadımın sayesinde bu. Ben o zaman çok kızıyordum hocama da beni niye derse sokuyorum, ben bağlama çalışmak istiyorum, şurada gidip kendim çalışmak istiyorum diye. Halbuki öğretirken en iyi öğreniyor musun? Bu iş de öyle, bakın size anlatırken ben burada Cevat Usta'nın da başının etini yiyorum. Diğer üstadlarımız da var, bağlama yapım ustalarımız da var. Bunlar bizim düşmanımız değil ki. Yani rakip zannediyorsunuz da. Bunlar bizim arkadaşlarımız, komşularımız. Yeri geliyor polyester istiyoruz, yeri geliyor abi işte kapak var mı, yeri geliyor tekne alıp veriyoruz birbirimizden. Ya böyle bir ilişkimiz var. Dolayısıyla bizim düşmanımız değil başka bir imalatçı. O yüzden de siz dikkat ettiyseniz ben buradan başka birini kötülemem. Hatta 1000 liralık, 2000 liralık bağlama yapanları da biliyorsunuz kötülemiyorum. Çünkü o da lazım. Yani sen atıyorum 3 yaşında 5 yaşında çocuğun var ya bir bağlama alayım da bir dokunsun. Ya 30 bin liralık bağlama mı satacağız o çocuğa? Ne olacak? 1000 liralık bağlama alacaksın. Ya plastikten ya da çok pahalı olmayan bir bağlama. Dolayısıyla öyle bir bağlama yapan
bizim hiç tasvip etmediğimiz bağlamaları yapanlara bile ben saygı duyuyorum. Çünkü günde 10 tane 20 tane bağlama yapmak her baba yiğidin harcı değil arkadaşlar. Hani diyoruz ya Çin malı gibi. Ya yap bakayım, Çin malını da küçümsüyorum da sen yap bakayım. Günde 25 dolara 500 tane bağlama çıkart bakayım, çıkartabiliyorsan. O yüzden bu işler zor. Bakın sabahtan beri normalde ben bandana takıyorum tozların içinde kalmayayım diye de videoda hoş görünmez diye çıkarttım onu. Yani anlayacağınız şu kapak muhabbeti de kulaktan dolma bir olmayan şeyler, ya bağlama camiasında hep olmayan şeyler konuşuluyor da biz burada algıyı yıkmaktan olanı konuşamıyoruz. Yani yalanları düzeltmekten doğru bir şeyi anlatamaz hale geliyorum arkadaşlar. Biraz da videolardaki gerginliğim açıkçası o yüzden. Yani arkadaşlarımla da sık sık sohbet ediyorum. Son yıllarda iyice geriliyorum artık. Çünkü niye bağlamalarınıza polyester koymuyorsunuz diyor mesela. Ya dedim kim anlatıyor abi benim bağlamalarımda polyester olmadığını kim söyledi sana ya? Hani sanki öyleymiş gibi geliyorlar. Ya arkadaş bağlamada niye polyester olmasın? Kurban oldum, hadi madem muhabbeti açılmış. Bu ne ya? Bu ne? Bak polyester. Bu da tekne kısmına attığımız katkı işte. Kızıyorum haliyle. Düşünsene senin adın niye Yakup gibi geliyorsun? Ya adım Yakup değil ki. Olur mu ya? Öyle diyorlar Sırrı Hocam. Arkadaşlar neler duydum son zamanda var ya. Sırrı Hocam öyle yapmışsın diyorlar. Nereden duydun onu? İşte falanca söyledi. Falancayı da ben hayatımda tanımıyorum ha. Hiç yan yana da gelmemişiz. O yüzden şu algıları kırmak için yıllardır dikkat ettiyseniz canhıraş bir şekilde işimin de arasında, çünkü bunları da fazla bekletmeden hızlı hızlı anlatma sebebim de biraz o arkadaşlar, kusura bakmayın. Çünkü belli bir zaman içerisinde şunları yapmam lazım ama şu konuyu bir bitireyim, paylaşım yapayım. Herkesin kafasında şu fikirleriniz varsa saygı çerçevesinde fikirlerinizi de yazın arkadaşlar. Çünkü herkesin farklı farklı fikirleri var. Kimisi diyor ki hocam ben diyor test ettim bunca yıllar, bunca yıl boyunca en güzel ton bas tonlar ardış bağlamadan çıkıyor. Yok böyle bir şey, yok böyle bir şey, yok. Binlerce bağlama yaptık güzel dostum, yok böyle bir şey. Ha, ardıştan bas bağlamalar çıkar. Dediğin bağlama ardıştan çıkıyor. Ama yaprak duttan da çıkıyor, kelebekten de çıkıyor, maun ağacından da çıkıyor. Hem o kadar güzel çıkıyor hem daha güzel çıkıyor. Benim fikrimce kelebekten tiz bağlama sesi çıkıyor. Kelebekten tiz bağlama sesi çıkar. Ama maundan da tiz bağlama yapmak istersen tekneye göre. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şunu bir atalım. Yani kaç videoda anlattım gerçekten bilmiyorum yani. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Binlerce bağlama elimden geçti. Sadece kendi bağlamalarımız da değil. Diyorum ya başka sektördeki arkadaşlar. Ben her gün yolun karşısına gidiyorum, uğruyorum, çay içiyorum, bağlamalarını çalıyorum. Beğenilerimi ya da beğenmediğimi dile getiriyorum. Çok artıları varsa artılarını konuşuyoruz. Eksileri varsa eksilerini konuşuyoruz. Yani siz zannediyorsunuz ben akşama kadar buradayım, hiçbir yere gitmiyorum. Ya arkadaşlarım benim ya. Her gün selam verdiğim, yardımlaştığım, muhabbet, sohbet ettiğim, bazen yardıma gittiğim, bazen yardıma çağırdığım arkadaşlarımız. Ne olur arkadaşlar, biraz düşünelim ya, biraz mantıklı düşünelim. Ya bu adam niye yıllardır bağıra bağıra bir şeyler anlatmaya çalışıyor? Bir de güvenilir bir insan olduğumu da düşünüyorum. Bu konuda bilgisi olan bir kardeşiniz olduğumu da düşünüyorum. Bir de şey olarak görüyorsunuz yani isim yapmış insanları salak zanneden ya Cem Yılmaz ya salak ya falan. Hani ya da Tarkan ya o anca şarkısını söyler. Ulan olur mu öyle bir şey ya? Ya öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? İsim yapmış adam salak olabilir mi? Cahil olabilir mi? Unkapanı'nda ticaret yapıyorsun sen mesela. Salak olabilir misin? O yüzden sizin ve burada anlatamadığım o kadar çok şeyi de düşünüyorum. Bu konularda fikrim var, deneyimlerim var ki şimdi videonun konusu değil diye anlatamıyorum. Şimdi yaşadığım bir sürü şey ben burada konu değil bir şey değil yani. Nasıl anlatayım ya, anlatamam ki. Diyeceksin ki sen bunu niye anlattın? Ha, muhabbet ederiz, aşağı misafirim olursun, bir konu açılır, bir şey olur, ben sana tillanı anlatırım. Yaşadığım deneyimleri, gördüğüm şeyleri, hayatımda konservatuarda 5 defa da konservatuarı yeniden okusam edinmeyeceğim bir sürü deneyimler var ama onları bu videoda anlatamıyorum arkadaşlar. Ama bu konularda bana güvenin, kardeşinize güvenin. Bana güvenen hiçbir zaman yarı yolda kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlıklarımda da öyle, bu konularda da öyle. O yüzden dediklerime kulak verin. Bunlar bol keseden attığım şeyler değil. Binlerce kez test ettiğimiz, onayladığımız, gördüğümüz şeyler. Son defa söylüyorum. Üstünde kapak olan bağlama dandik, üstünde kapak olmayan bağlama çok müthiş. Yok öyle bir şey. Ben size 1000 liralık bağlama da getiririm, üstünde kapak yok. Anladınız mı? Ya da 1000 liralık bağlama getiririm, üstünde kapak var. Birbirinden kalite olarak hiçbir farkı yok.
Ses farklı. Kimisi dedim ya ben üstten kapaklı bağlama bakıyorum hocam diyor. Şimdi ne diyeyim adama, bakmayacaksın deyip alnının ortasına atacak halim yok ki. Tamam dostum ya, ben de üstten kapaklı seviyorum. Ama bazı bağlamalarım ki oymalarımda öyle 2 tane oyma bağlamam var. Eski bağlamalarımda da bir tane, hatta Neşet Ertaş'ın bir eserini çalmıştım. Onda da sevgili Ercan Uzun abim İzmir'de 2006'da bana bir bağlama yapmıştı. Maun 46 tekne divan bağlama. Divan altı da divan diyoruz halk arasında. Onun üstünde de kapak yok mesela. Yıllarca da kullanmıştım ya, Neşet Ertaş'ın bir eserini çalmıştım ya. Gönül Dağı'nı çalmıştım arkadaşlar. Gidin dinleyin bakayım. Üstten kapağı yok. Sırlaçin gönül, hani gönül dağı ya, orada bağlamanın sesini bir dinleyin arkadaşlar. Üstten kapaklı bağlamada ses geliyor mu gelmiyor mu orada görürsünüz. Bu iş öyle değil yani. Ya bir kardeşiniz olarak ben bu durumlara çok kızıyorum arkadaşlar. Yani bunu da zaten videoda da anlıyorsunuzdur. Ben bir şey gizlemeyi de sevmiyorum çok fazla. Neyse o. İyi düşünüyorsam iyi anlatıyorum. Kötü düşünüyorsam kötü anlatıyorum. Milleti kırmak için değil, benim biraz da yapımla alakalı bir şey bu. Umarım bu kapak konusu ve değindiğimiz bir başka konu anlaşılmıştır. Sorularınız varsa bu videonun altına sorun arkadaşlar. Şu mevzuyu bir kapatalım. Soranlara da ben bu videoyu göndereyim ki yani teker teker benim, düşünsene o kaç dakika, 14 dakika, herkese 14 dakika ayırsam oho yani yemek yemeye fırsat kalmaz yani. Umarım bu konularda size faydası olan bilgiler anlatıyorumdur. Çünkü yine az önce söylediğim gibi bu konularda arkadaşlar çok hani dirsek çürüttük derler ya eski memurlar. Bu konularda çok dirsek çürüttük. Çok takım elbiseler eskittik falan diye. Bu konularda emin olun çok fazla deneyimimiz var. Sadece bana ait bilgiler değil bunlar. Yine bahsettiğim gibi kendi ustalarım, başka ustalarım, bu sektördeki arkadaşlarımın da fikirleri benim için önemli, değerli. Katılsam da katılmasam da deneyimdir. O yüzden de bu konularda genel piyasanın fikirleri de aşağı yukarı budur. Yani ticari kaygılarla bir başkasını, atıyorum sırrıyı aşırı yerin dibine soktuğun zaman ben 500 tane daha bağlama satacağım, öyle bir şey yok arkadaşlar. Birbirini kötüleyen bağlama satamaz. Biz yıllardır kimseyi kötülemiyoruz. Dünya kadar bağlama satıyoruz. Bakın her gün değişik daha güzel modeller yapacağımız siparişler geliyor. Birbirimizi kötüleyerek, birbirimizi yerin dibine sokarak, sektördeki diğer arkadaşlarımızın ayağına basarak, kültürü bir kenara bırakıp hani engin ol gönül, engin ol deyip türkülerde arkadaşımızı yerin dibine sokuyorsak, yani o türküyü neremizde okudu? Şimdi söylettirmesinler bana da. O türküyü nerenle okuyup nerenle dinliyorsun mesela? Değil mi arkadaşlar? Yani halk müziği derin bir derya. İşin bir de tabii mistik boyutu da var. Orayı geçiyorum, onu söylemiyorum bile. Bu değerli bir felsefe. Dolayısıyla o felsefenin de bir ayağı bağlama, üretim, yapım ve satımı ve bu konuların anlatılması. Biraz ahlak ya. Benim için de geçerli. Ben de biraz ahlaklı olmak zorundayım. Bir başkası da ahlaklı olmak zorunda. Birbirimizi kırmadan, üzmeden, yalan yanlış bilgide ısrar etmeden, yani gece rüyasında peygamberi gösteren terlik geldi değil mi arkadaşlar? Şimdi bağlama da öyle yani. Bir şeye doğruya doğru diyeceksin yani. Üstteki kapakla bağlamanın kalitesinin alakası yok kardeşim. Sesinin aşırı gür çıkmasını, aşırı sönük çıkmasıyla alakası yok. Kapağı biraz daha inceltirim, gümbür gümbür ses çıkar. Biz gümbür gümbür ses istemiyoruz arkadaşlar. Biz yeteri kadar ses yüksekliği, volüm demeyelim İngilizce olduğu için, yeteri kadar ses yüksekliği, mükemmel bir ton istiyoruz. Ben şu an videoda kusura bak eşek gibi bağırsam, yüksek sesle sen dinler misin? Ama ne istersin? Güzel bir vurguyla, güzel bir tonla bunu sunayım. Merhaba arkadaşlar. Bakın ton bu. Ama ses yüksekliği, şimdi bağıramıyorum videoda patlar diye. Ses yüksekliği, biz devasa bir ses yüksekliği aramıyoruz arkadaşlar. Hani öyle bir sevdan varsa jack takarız. Açarsın amfiyi, bina ise binanı, villada yaşıyorsan villanı ayağa kaldır yani. Anladınız mı dostlar? Hadi kendinize iyi bakın, dikkat edin. Ben de işimin başına döneyim. Zaten videoyu da yüklemek biraz zaman alacaktır. Mağazaya beklerim hafta içi ve hafta içi gelin. Hafta sonları telefon açın. Hani çünkü ben her zaman gelemeyebilirim buraya. Hafta içi sabah 9, akşam 6. Cumartesi, pazar günleri saat 12 ile 3 arası açıyorum ama her zaman değil. Mağazaya gelecek olan dostlarımız yani önceden hocam ben cumartesi geleceğim. Biliyorum 3 ile 12 ile 3 arası oradasınız. Pazar da aynı şekilde. Oradaysanız geleyim diye WhatsApp'tan bir yazarsanız sözleşelim. Çünkü bazen olabiliyor arkadaşlar. Ben de çok yoruluyorum.
Bütün gün çünkü her şeyle uğraşmak zor oluyor. Video tanıtımı, bağlama, zımparasıydı, bilmem neydi, şuydu, buydu, kargoydu. Video çekimi, video yayınlaması falan derken yorulabiliyorum. Bazen cumartesi, pazar gelemeyebilirim ama öncesinden yazarsanız hocam bir bağlama bakacağım ya da şu bağlamaya bakacağım, iki bağlama arasında kaldım gibi sözleşirsek cumartesi, pazar günü de gelebilirim. 12 ile 3 arası sözleşirsek. Mağazaya bekliyorum. Ve bütün bağlamalarımıza da web sitemizden bakın arkadaşlar. Web sitemiz Instagram değil. Bu çok karıştırılıyor. sirrilacin.com.tr bizim web sitemiz. Siz YouTube'u da web sitesi zannediyorsunuz. Yani hiç bilmeyen arkadaşlarımız var. Şimdi herkes de bizim kadar hakim olmak zorunda değil. YouTube bir platform, başka bir uygulama. Instagram başka bir uygulama. TikTok, Twitter falan filan bunların hepsi başka bir uygulama. Bizim web sitemiz www.sirrilacin.com.tr. WhatsApp numaramızda hem videonun açıklamasına yazarım, belki videonun bir yerlerine de yazarım. +90 545 327 69 57. Buradan da WhatsApp'tan bağlama sipariş edebilirsiniz. İşte hocam şöyle bir bağlama almak istiyorum ya da web sitesinde şu 3 bağlama arasında kaldım gibi fikir alışverişi yapabiliriz. Kendinize dikkat edin efendim. Görüşmek üzere.